Selamlar hepinize. Bugün ikna etmenin sırlarıyla geldim karşınıza. Hayatın içinde pek çok alanda kullandığımız bu ikna kabiliyetimizi arttırmak için bazı etkili yöntemler var. Bunları 12 maddede topladım. Özellikle insanları hayra, İslam'a davette, tebliğ etmede, eğitimlere yönlendirmede kullanmamız gereken ikna gücümüzü keşfetmeliyiz. İlkiyle başlayalım hemen. Birincisi, önce işle, sonra iste. Önce istediğiniz şeyin altyapısını yapın. Mesela çocuğunuz için beğendiğiniz kursun, eğitimin lafını edin önce. Hiç sen de git demeden sadece bahsedin. Sonra o civardan geçerken, bahsettiğim eğitim kursu da burada çok yakın deyin. Böylece zemini oluşturun. İlk atılan tohumlar artık bilinçaltında kabul görüp yerleştiği için daha sonra kursa götürüp çocuğunuzu kayıt yaptırmanız kolaylaşacaktır. Beğendiğiniz bir şeyi bir yerde gördüğünüzde göstererek ne kadar güzel değil mi, bayıldım deyin. Ya da lafın arasında Elif'in hırkasını çok beğendim, çok zevkli doğrusu, nereden bulmuş da almış acaba deyin. İlk yerleşimi yapınca bir süre sonra mağazanın önünden geçerken işte bak Elif'in hırkasından çok güzel demeniz o hırkayı eşinize aldırmak için yeterli olacaktır. Aman müsrifliğe dikkat hanımlar. İkincisi, çok iste azalt, az iste çoğalt. İstediğiniz bir şeyi sonraya saklayın. Önce büyük, yapmak istemeyeceği ya da yapamayacağı bir şey isteyin. Mesela, hafta sonu kayak yapmaya gidelim mi? Sonrasında asıl istediğinizi söyleyin. Tamam, peki o halde Gemli'ye gidelim. Hem deniz havası almış oluruz hem de annemleri ziyaret ederiz, olur mu? Büyük olasılıkla hafta sonu ya daha iyi bir yere gideceksiniz ya da annenizi ziyarete. Bir diğer yöntem de şu. Önce küçük bir şey isteyin. Mesela, içindekiler kısmını okuyamadım, çok küçük yazılmış. Okuyabilir misin? Ardından asıl istek gelsin. Sağ olasın, şu bulaşık makinesini de boşaltıverir misin? Muhtemelen geri çevrilmeyeceksiniz. Üçüncüsü, beden dili ve seri konuşma. Kişileri ikna ederken avuç içlerinizi göstermeniz önemli. Karşı taraf sizin avuç içiniz yukarıya gelecek şekilde tutmanızdan etkilenir. Avuç içi samimiyim, ben barış yanlısıyım demek ister. Karşı taraf sizden zarar görmeyeceğine karar verir. Seri ve hızlı konuşma da ikna etmekte ve kendimizi dinletmekte çok etkili bir yöntem. Çünkü insanlar yavaş konuşan insanlardan çabuk sıkılıyorlar. Konuşma sırasında başka şeyler düşünmeye başlayıp odak noktaları dağılabiliyor. Hızlı konuşan insanlar dinleyen tarafın karşıt bir şey düşünmesine fırsat vermeden ikna edebiliyorlar. Eğer ikna etmek istiyorsanız siz de hızlı ve seri konuşun ve karşı tarafa güler yüzle birlikte avuç içlerinizi gösterin. Dördüncüsü, göz teması kurun. Karşı tarafla göz teması kurduğunuz zaman onu kendi çekim enerjiniz içine almış olursunuz. Yani bir nevi hipnozunuz altına girer. Size hayır demeleri zorlaşır. Tabii gözlerin içine bakıp delici bakışlar atıp da insanları ürkütmeyin. Beşincisi, iyilik yapın. İnsan iyilik ve ihsana mağluptur. Bize iyilik yapan birinden bir talep ya da bir davet geldiğinde evet deme, kabul etme ihtimalimiz çok yüksektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri özellikle dine yeni girenlere çok verirdi. Mekke'nin fethinde yeni dine girenlere bol bol ganimet dağıtınca Medineli müminler üzüldü. Aralarında söylenti çıktı. Bunun üstüne Peygamberimiz, onlara ganimet versem, ben sizinle Medine'de kalsam size yetmez mi dedi. Böylece her iki tarafı da ikramlamış oldu. Ganimetlerin dağıtıldığı Mekke halkı ise akın akın İslam'a girdiler. Birebir ilgi, alaka çok etkili ikna etmekte. İlgi gördüğümüz, güler yüz, muhabbet gördüğümüz kimselerden, mağazalardan etkileniyoruz. Tekrar gitmek istiyoruz. Çay, kahve ikramı olan yerlerin müşteriyi tekrar kendine çekme ihtimali çok yüksek. Lokantalarda lokum, şeker ya da kahve çay ikramı olursa orayı tekrar tercih etme olasılığımız artıyor. Bir kafede kahvenin çayın yanına konan bir çikolata oraya tekrar gitmenize sebep oluyor. Veriliş usulü nasıl verildiği de önemli. Güzel bir şey yaparsınız ama başına kalkar gibi verirsiniz, kıymeti düşer. Ufacık bir şey yaparsınız ama öyle bir sunarsınız ki karşı taraf mest olur, onu ikna etmek kolaydır artık. Bir şekerciye ya da çerez dükkanına girdiğinizde size bir şey ikram ediliyorsa eli boş çıkmanız zordur.
Bir ülkede kurban etleri dağıtılırken Müslüman, Hristiyan ayırt etmeden fakir mahallelerde dağıtılıyor. O etleri alan Hristiyan ailelerden Müslüman olanların sayısı oldukça fazla elhamdülillah. Yani ikna etmek için, almak için önce vermek, ikramlamak, iyilik yapmak önemli bir etken. Altıncısı, az olan değerlidir. Sadece bugün alırsan bu makinelerin yanında cep telefonu hediye. Sadece bugünlük. İnsanlar az olan şeyi daha çok elde etmek isterler. Az olan, kalmayan, devamı olmayan ya da pahalanacak olan şeyleri belirtince insanlar ona daha fazla talep duyuyorlar. Mağazalar boy boy yazarlar, son mallar, kapatıyoruz, bitiriyoruz, son 20 tane kaldı gibi ikna edici yazılar, ilanlar etkili olur. Her şey yarı fiyatına gibi kampanyalar yaparlar. Alacağınız yoksa bile uğrarsınız, kapısından girersiniz. Bu yöntemler satışı %50 artırır. Şayet fikrimi dinlemezsen neler kaybedeceğine bir bak prensibi vardır burada. Bizim de sevdiklerimizi eğitimlere, derslere çekebilmek için cazip gösterecek ikna kabiliyetlerine ihtiyacımız var. Cazip, vazgeçilmez, kaçırırsa bir daha bulamayacağı, şimdilik bedava olduğu gibi sözlerle en azından bir kere gitmelerini sağlayabiliriz. Zaten bir kere gidip beğenirse tekrarını kendisi isteyecektir. Yedincisi, kapalı olan değerlidir. Paketli olan, gizemli olan, özel korumalı olan daha değerlidir. Bir arkadaşıma bir vazo hediye götürmüştüm. Vazoyu sardım, sarmaladım, yaldızlı fiyonklu paketlerle süsledim. 3 ayrı iç içe kutulara koydum. 2 elimle tutarak ona verdim. Vazodan çok gizemi, ulaşma heyecanı arkadaşımı büyüledi. Siz de isteyeceğiniz şeye biraz gizem katın. Saklıymış hissi verin. Hemen söylemeyin. Lafı ağzınızda dolandırarak merak uyandırmasını sağlayın. Çünkü böyle olunca isteğinizin cazibesi artar ve kabul edilmesi kolaylaşır. Sekizincisi, konuya hakim olun. İkna etmek için alanınızda ne kadar bilgili, tecrübeli olduğunuzu gösterin. İnsanları kendi becerilerinizle ne kadar etkilerseniz o kadar çabuk ikna edebilirsiniz. Sözünüz altın olur. Öneri bir bilirkişiden gelirse, alanında etkili, yetkili biri söylüyorsa daha kolay kabul ederiz, ikna oluruz. O alanda yeterince ikna edecek bilginiz, tecrübeniz yoksa böyle bir tanıdığınızı ikna konusunda yardım için çağırabilirsiniz. Tanıdığım bir genç kız yıl sonu pikniğimiz için annesinden izin alamamış. Dil dökmüş, ısrar etmiş ama nafile. Bana söyledi. Ben de annesini aradım, kızının güvende gidip geleceğine ikna ettim. Annesi beni otorite olarak kabul ettiği için izin verdi ve sorun çözüldü. Yusuf Aleyhisselam daha öncesinde devlet işlerinde eğitildiği için kendine güveni vardı. Zindandan çıkıp kralla karşılaşmasında Hazine Bakanlığı görevini ben yapabilirim dedi. Bu işi ben başarırım diye kendisi teklif etti ve ülkeyi kıtlık günlerinde sıkıntıdan kurtardı. Bilginizi, maharetinizi saklamayın. Hem kullanın hem de insanları ikna edin. Dokuzuncusu, bildiğini tekrar eder insan. İnsanlar daha önce söyledikleri, yaptıkları şeylere bağlı kalmayı severler. Bilinçaltı hep aynı şeyleri yaşamak ve tekrar etmek ister. Önceden verdikleri sözlere sadık kalmak için ya da kendi yaptıklarına ters düşmemek için teklife hemen evet diyebilirler. Kızını hafta sonları bir derneğin dini eğitimlerine göndermiş olan anne, yazında tutarlı olmak için aynı yerin yaz kamplarına göndermek istiyor. İnsanların kendi verdikleri kararlar önemli. Onun arkasına durmayı severler. O kişiden memnun olmadıkları halde eski arkadaşım deyip ilişkiyi devam ettirmeleri gibi. Genelde tekrar ederiz hareketlerimizi, kararlarımızı. Değişiklik, yeni düşünce, yeni tecrübe demek. Pek yanaşmayız. Eski, bildiğimizi tekrar kolay gelir. Yeni arkadaş edinirken de hemen kaynaşmak istemememizin sebebi budur. Biz hep aynı arama motoruna, yani aynı bilinçaltına soru sorarız. Aynı cevapları almamız bu yüzdendir. Öyleyse yeni fikirleri, yeni yerleri, yeni insanları, dersleri tanıtırken insanları ikna etmek için bildikleri bir şeylerle bağlayın, çağrışım yaptırın. Hani şu eskiden tanıdığımız Fatmalar var ya, onların arkadaşı. Hep gittiğimiz yerin yanında. Buna benzer şeyleri biz de hep yaparız gibi ikna cümleleriyle çok başarılı olabilirsiniz.
İnsanlar kararsız kaldığında daha önce çoğunluğun verdiği karara uyarlar. Siz de ikna ederken daha önce verilmiş kararlardan bahsedin. İstatistikleri kullanın. Çoğunluk şöyle davranmış, bu kararı almışlar, sonuç iyi olmuş diyerek tecrübeleri sunun, örnekler verin. İkna etmede ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Arkadaşım yeni ev alırken mahalle konusunda eşiyle çatışma yaşıyordu. Ben de mahalleyle ve oturanlarla ilgili bir araştırma yapmasını söyledim. Araştırmaları sonucunda mahallenin sakinlerinin ne kadar mutlu olduğunu, iyi geçindiğini öğrendi. Uzun yıllardır o civarda hiç hırsızlığa rastlanmadığını öğrenmiş arkadaşım. İnsanların o mahalleden hiç ayrılmadıklarını, uzun yıllar oturduklarını tespit etmiş. Eşi çok etkilendi ve kararları o mahalleden yana oldu. 10'uncusu, beğendiğini taklit eder insan. İnsanlar beğendiği kişilerin önerilerini daha çabuk kabul ediyorlar. Bu yüzden reklamlarda güzel ya da ünlü insanlar oynatılıyor. Büyülenmiş gibi o çok sevdiğimiz artisti seyredip hemen gidip onun dediği ürünü alasımız geliyor. En son dizisi oynamış, çok tutmuş kişilere hemen reklam filmi çektiriyorlar bu yüzden. Bir başkanın, liderin bile yakışıklı, güzel, uzun boylu olması söylediklerini onaylatmak için önem taşıyor. İnsanlar daha kolay inanıyor, destekliyor. Bu yüzden ikna ederken kişinin beğendiği, onayladığı kişiler üzerinden örnek verirseniz, bak o da bunu yapıyor, oraya gidiyor, bu kitabı o da okudu gibi çok etkili olduğunu göreceksiniz. Bir de insanlar kendilerine benzeyen insanları beğeniyorlar. Görünüşüyle, ailesiyle, duruşuyla kendilerine benzeyen insanlara daha çok meylediyorlar. Kendilerine iltifat eden insanları beğeniyorlar. Siz de samimiyetle insanlara iltifat edin. Güzel özelliklerini ortaya çıkarın ve onlara içtenlikle sevdiğinizi söyleyin. 11'incisi, dürüstlük önemli. İkna etmenin en etkili yollarından biri bu. El emin sıfatı ne kadar üzerimize yapışmışsa o kadar ikna etmemiz de kolaylaşıyor. Etrafımızdakiler biliyor ki o yalan söylemez, dürüsttür. Yine çevresindekiler biliyor ki o kişi iki yüzlü değildir. Menfaati için kandırmaz. Orada başka, burada başka konuşmaz. Böyle bildiğimiz kişilerin arkasından gitmek, ona inanmak, davetine icabet etmek, onaylamak çok daha kolay oluyor. Tıpkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi güvenilir, el emin olmayı nasip etsin Allah bizlere. 12. ve son maddemiz. Çünkü de zaman belirle. Nasıl ki ama dediğimiz zaman amadan önceki cümleyi iptal etmiş oluyoruz. Çünkü kelimesi de sihirli bir kelimedir. Çünküden sonra gelen açıklama önem kazanır ve ikna eder. Neden kabul etmeliyim diyorsa karşınızdaki kişi, siz de şöyle deyin. Çünkü sana fayda sağlayacak. Çünkü hayatını kolaylaştıracak. Bir de kişiler kararsız kalınca erteler, işi yapmakta gecikirler. Bu yüzden ikna ederken zaman da vermeniz etkili olur. Hemen şimdi bu fırsatı kaçırma. Gel kursa kaydol. Hemen karar verirsen ben de seninle gelirim. Şimdi gidip o evi tutalım. Bu gibi sözlerle kararı etkin hale getirip hızlandırabilirsiniz. İkna etmenin gücünü çeşitli tekniklerle arttırmayı öğrendik bugün. Hayırlı işlerde kullanmanız temennisiyle şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.